Yalnız hiç de küçük değilmiş, biliyor musun bu çadır? Ben böyle daha değerli toplu bir şey bekliyordum. Bakalım. Şunu da vereyim. Evet. Tabii şu an şeyler kapalı ya. Ha, evet ya, tutma yeri yok. Aslında fermuarları açık. Şöyle yapalım. Sineklik tarafı kalsın. Rüzgar var ya, uçmamış olur. Ya şansımıza acayip rüzgar var. Şu an bu sineklik olmasa bilmiyorum nasıl uçardı herhangi bir çadır. Şimdi bu çadır tabi şey olmadığı için, altı olmadığı için böyle geçici bir çözüm yapıyoruz. Çünkü çadır bize bugün geldi. Çok geç geldi. Ne kadar fazla rüzgar var. Şuna bak, her şey uçuyor. Küçük çadır ama bunun da kurulumu uzun sürüyor. Evet. Ya bizi rüzgar çok zorladı. Sorma. Rüzgar olmasa hiçbir şey yoktu ki. Aynen öyle. Rüzgardan dolayı oluyor zaten. Çadır zaten 2 dakikada kuruluyor da. Ya tabii canım, çadır durabilseydi. Bir de düşünsene, bu sineklikli normal bir kapalı bir şey rüzgarı daha çok tutacağı Evet. için herhalde uçacaktık biz şeyle. Sese bakar mısınız ya? Böyle bir şey yok ya. Yani bunun kısık hali ayı sesine benziyor diye çekim yapmaya başladım. Bak. Bu biraz gevşedi tabii. Böyle ipler aslında gergisi çok mantıklı ama şu düzenek ses yapıyor rüzgarda. Gece ayı sesi, yanımıza bir motosikletli gelmiş gibi bir ses. Hani bu ikisinin arasında bir ses. Bir kampta bizim aklımızı almıştı resmen. Ya bu nasıl rüzgar ya?
Çadırımızı hemen mahvettik. Buraya çam reçineleri damladı. Işıklı yol. Neden tanımlama gereği duydun? Soruyorlar ya bazen orası neresi diye. Işıklı yol. Aa, mantar var. Bak şuraya gelmiş. Enerji içeceği mi o? Onu içip oraya koymuş. Şuraya da hiç açmadığı sodayı oraya bırakmış gitmiş. Neden bırakıp gitti? Acaba göle mi düştüler? Reçine, evet. Şu taraf su gibi. Ağaçtan... Allah Allah. Evet, reçine. Elim yapış yapış oldu. Işıkları böyle taktım 4 köşeye. Nasıl? Güzel oldu. Onların alçak oluşu da güzel. Evet ya, çok şirin durdu. Bayrak ağlatan rüzgar. Ya var ya, bayraklar yani. Ya hiç bu tarafa dönme ihtimalleri yok mesela. Boruyu takmamışız buna. Ne borusu? Direkt akıyor aşağı. Barış. Ya takmamışız. Bunun borusu arabaya gitti ya. Aksın şimdilik, bir şey olmaz. Aksın. Maydanozlar uçuyor. Hayat kısa, maydanozlar uçuyor.
Resmen drone'a izin vermiyor havaya. Drone çekeceğiz. İzin vermiyor. Ara ara. Mesela şu an yine esiyor gerçi de. Bazen duruyor, sonra tokat gibi bir fena bir rüzgar bir vuruyor. Bak aynen bu işte. Sandalye, çadıra da geliyor. Vallahi geldi. Eyvah. Bayağı geliyor. Barış. Evet, bu közler hazır. Getiriyorum balıkları. Getir. Tamam. Evet. Bayağı tuzu var. Sen tuzunu döktün. Çok az döktüm. Bunu araya takarsak o ledin Buna mı? ışığı düşüyormuş. Yani powerbank çok hızlı harcıyor ya bu. Onu azalttığını söylüyorlar. Dimer var orada. Kıs bakalım. Komple kapattım. Komple açtım. Evet, böyle çok harcıyor işte. Evet. Hem çok Şu aydınlatıyor. yeterli. Aynen. Bakalım harcama, yani sadece ışığı mı kısacak, harcaması da değişecek mi? Evet, ben de onu merak ediyorum. Çünkü bazılarında değişmiyor. Hani yine yakacağını yakıyor ama kısabiliyorsun. Barış. Çok güzel değil mi? Evet, burası çok keyifli olmuş. Evet. Ay. I'm having my first cup of coffee. Morning birds are all around. Feeling happy. The sun is shining and I'm feeling the warmth beneath the clear blue skies. Will you find me? I'm getting ready for the day. Gonna see you anyway.
Artık çayımızı yapalım. Ha? Çayımızı yapalım artık. Evet. Düşünsene Barış, evinin mutfağı böyle. Şöyle bir cam olduğunu düşün, kocaman. Uf. Şu çayın kokusu böyle alttan sıcaklık geldikçe üsttekini demlemeden o kuru çaydan gelen bir koku oluyor. Bilirsin. Yanık kokusu. Hayır ya. Ya böyle çok hafif Şaka hafif o yapıyorum. gazın Evet. ve çayın birleştiği bir koku. Çok güzel. Sen çaykoliksin Şeyma'cığım, ondan oluyor. Neydi? O çocuk ne diyordu? Ne? Dalgaların yaptığı şey mi? Dalgaların yaptığı köpük. Yani nereye gitsek güzel böyle. Burası daha güzel diyorum ya. Her yer birbirinden güzel zaten de. Evet. Her yerin doğası farklı. Havası farklı. Kuşları, böcekleri. Kesinlikle. Her yere özgü bir şey var. Bak kaç tane yerde angut kuşu gördük. Burada yok mesela. Evet. Burada da kendine özgü. Kurbağalar karşı koydu bak. Demin niye ötmüyor diyoruz ya. Karşı koydu ötüyorlar. Duman sana geliyor bak, bana yattı. Evet. Bana da gelmeye başladı. Kaç. Vallahi. Aa, gözlerim yandı.
muzun bir tanesi bayağı cıvık zaten. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu sertti sabah aldığımızda. Niye böyle oldu? Geçen Vallahi haftaki muz, eve çok garip. alınan muz da böyleydi. Evet, bu aralar muzlar çok garip. Nasıl duman çıkıyor. Hmm. Bayağı sıcak. Şu an bayağı sıcak orası. Biz bunu çok çok sönmüş bir kömürde yapmıştık geçen sefer. Evet. Uy, ateş nasıl sıcak. Çok sıcak ya. Erimemiş mi? Şimdi üstleri erimemiş ama altı çok sıcak. Karıştırınca erir. İlk lokmayı sana veriyorum. Hmm, Güzel mi? güzel. Muz da güzeldi zaten. Çikolatanın gereksiz şekerliliğini alıyor. Şimdi bu çadırın bir handikapı var. Buradaki iple şu ortadan gerdiğimizde şunu kapatmak için ipi bir söküp tekrar istersen bağlayabiliyorsun. Şimdi bunu indirdim. Böyle ipe denk geliyor. Şimdi burada normalde şöyle bir yer var aslında. İpi buradan geçireceğim. Yani bu anlamda bir sorun yok. Ama mesela sabah da açarken yine aynı şey yaşanacak. Şurada bir karabina Evet. olsaydı bu ipi sökerdim. Toplardım ipi, tekrar takardım. Onu biz takabiliriz. Ya kadraja. tabii. Aslında ben tahmin edip 2 tane getirdim. 2 tane vardı fazla. Ama rüzgardan çadırı zor kurduk Rüzgardan. ya, o aklımıza gelmesi mümkün değil. Yani aynen öyle. Şunu vereyim. O kadar çok sinek var ki. Şöyle ufak bir çadır zaten. Yatağı da böyle hazırladı Şeyma. Benim fırçamı da getirmiş miydin? Evet. Teşekkür ederim.
Rüzgardan bizim flamaların haline bak. Halayda saf sıklaşma yaşanmış. Demin şunu küçük bir timsah mı dedim. Böyle ilk bir bakış, sağ taraf kafa, bir de aşağı doğru sallanan ayaklar var. Biraz daha dolu dolu olsa üst tarafı timsaha benziyor. Boyası, Green Island'ın boyası biraz gelmiş. Bu hiç kaliteli değilmiş ya. Ya malum Çin markasının Türkiye'deki satıcısı. Neyse Decathlon, en azından böyle bir şey yapsaydın. İnşallah güncelleme gelir de bu çadıra bir sonrakinde böyle bir şey yaparlar. Ama iyi korudu bizim duct tape'ler. Ne böcek girdi ne bir şey. Yani zaten alet çantanızda mutlaka olsun, kamp çantanızda. Yani çadır yırtılır, delinir, bir şey olur. Ya da bir şeyi bir şeye asacak, bağlayacak olursunuz. Her zaman işe yarayacak bir alet. Tamir bandı diye şeylerde bile var, nalburlarda. Şuna bak. Onun üzerindeki büyük ihtimalle silikonlu kısmı söküyor. Evet. Yani artık su geçirmez değiller. Bayağı iyi çıkıyor gibi böyle. Bizim onlar gazdan sanki daha mı iyi çıkacak? Reçineden ziyade belki bu böyle şerbetli su gibi. Olabilir.